Paris veya Berlin sokaklarında herhangi birine Avrupa'nın en büyük sorunu nedir, ülkenizin en büyük sorunu nedir diye soracak olsanız muhtemelen size verecekleri popüler cevaplardan bir tanesi de göçmenler ve kaçak göç olacaktır. İtalya'sından İspanya'sına, İngiltere'sinden Almanya'sına kadar bütün Avrupalılar göçmenlerden şikayetçiler ve ülkelerinde yaşanan enflasyondan güvenlik sorunlarına kadar hepsini Afrika'dan ve Asya'dan gelen göçmenlere bağlıyorlar. Ama gerçekten böyle mi acaba? Yani Avrupa'nın sorunu başka kıtalardan kendisine gelen göçler mi? Buna birazdan değineceğiz. Birkaç cümleyle şunu belirtmek isterim. Nüfus konusu, göçler konusu, uluslararası ilişkilerin, insanlık tarihinin en önemli konularından biri olmuştur. Yani kavimler göçü, yani Cermen göçlerini düşünün, güneye doğru Roma İmparatorluğunu yıkan belki de en önemli unsurdu. Önemli unsurlardan biriydi. Yine Roma İmparatorluğunu daha sonrasında Doğu Roma'yı, Bizans'ı yıkan etkenlerden bir tanesi Orta Asya'dan gelen bir başka göçtü. Yani Türk ve Moğol kavimlerinin batıya doğru göçleri bütün siyasi tabloyu, toplumsal tabloyu değiştirdi, etkiledi. İnsanlık tarihi aslına bakarsanız biraz da göçler hikayesidir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kanada'nın, Güney Amerika'nın, Avustralya'nın tarihleri aslına bakarsanız göç hikayesinden başka da bir şey değildir. Bugün de aynı şey oluyor. Afrika'dan insanlar kalkıyorlar ve ölümü göze alarak, Akdeniz'i de aşarak, çölleri, denizleri aşarak en nihayetinde Avrupa'ya geliyorlar. Asya'dan ise Afganistan'dan, Pakistan'dan kopan gelen insanlar Türkiye üzerinden, Orta Doğu'nun diğer ülkeleri üzerinden veya başka yollardan, denizler üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Yani insanlık hikayesi yine göç hikayesi. Peki Avrupa'nın en büyük sorunu göç mü, göçmenler mi? Yani ben göçü şuna benzetiyorum. Bir sel suyu gibi. Sel suyu geliyor. Eğer bunu kontrol edemezseniz bahçenizi parçalar geçer. Yani ülkenizi, düzeninizi darmadağın eder. Ama gelen suyu kontrol edebilirseniz, kontrollü bir şekilde bahçenize verebilirseniz, depolayabilirseniz işte o zaman ne olur? Bereket olur. Zenginlik olur. Ülkenizin zenginliğine, gücüne güç katar. Nitekim Amerika hikayesi biraz önce de söyledim. Böyle bir hikayedir. Amerika'nın büyümesi de güçlenmesi de hep göçmenler sayesinde olmuştur. Her 10 yılda bir, 15 yılda bir işte birinde Vietnamlılar, birinde Koreliler, birinde Almanlar, birinde ne bileyim İtalyanlar her 10 yılda 15 yılda bir grup göçmen kitlesi Amerika'yı sırtlamıştır. Çok düşük ücretlere çok büyük işler yapmışlardır. Göç konusunda söylenen her şeye inanmamanızı ben tavsiye ederim. Çünkü şu anda Avrupa'nın en büyük sorunu dışarıdan kendisine nüfus gelmesi değil, doğurganlık oranının ciddi miktarda düşmesi, nüfusun azalması, erimesi. Yani o beğenmedikleri Afrikalılar ve Asyalılar ülkelerine gelmemiş olsa ülkelerinin nüfusları azalacak. Zaten bir kısmı azalmaya başladı bile. Ama bu azalma sadece Avrupa'ya özgü de değil. Yani şu anda Nijerya gibi, Yemen gibi bazı ülkelerin, Nijer gibi doğurganlık oranları çok yüksek görünüyor. Yani kadın başına düşen çocuk sayısı Nijerya gibi Afrika'nın bazı ülkelerinde 5, 7 çok yüksek seviyelerde. Ama bunlar da düşüyor. Şehirleşmeyle birlikte, zenginleşmeyle birlikte ve okuryazarlığın artmasıyla birlikte toplumlar değişiyor. Afrika'da da değişiyor. Yani Afrika için yapılan nüfus projeksiyonlarına baktığınız zaman işte 2050 yılında şu kadar olacaklar, işte 2100 yılında bu kadar olacaklar. Bu projeksiyonların çoğunun yanlış çıkmaya başladığını görüyoruz. Çünkü şehirleşmeyle birlikte Afrika'da da doğurganlık oranları aşağıya doğru çekiliyor, geriliyor. Şimdi geçmişte bize şöyle bir şey söylenmişti. Denmişti ki yani 1950 yıllara giderseniz o dönemin işte yeşil işte çevre hareketleri 1960'lar nüfusla ilgili işte o propagandalar şunu söylemişlerdi. Dünya 5 milyar olduğu zaman çökecek.
Dünyada 5 milyar insanı besleyecek gıda yok. Gıda yok. Elma yok, buğday yok. Neyse artık. 6 milyarı besleyecek gıda yok. 7 milyarı besleyecek gıda yok. Böyle bunlar ya bu rakamlar 2-3 milyardan başladı. Efendim 5 milyar, 7 milyar, 8 milyar. Şimdi 20 milyardan bahsediyorlar. Yani 10 milyar dese olmayacak çünkü şu anda 8 milyardan fazla insan var. Benim şahsi kanaatimi soracak olursanız bu dünya 50 milyar insan da besler. Dünya nüfusu 50 milyara ulaşabilir mi? 50 milyar insan nüfusuna ulaşabilir mi? Zannetmiyorum. Ama bana sorarsanız bu dünya 50 milyar insan da besler. Ama sorun ne? Sorun şu. İnsan gibi yaşarsanız besler. İnsan gibi yaşarsanız. Yani şu anki sorun nüfustan kaynaklanmıyor. Yani Batı toplumuna baktığınız zaman Amerika'ya, Almanya'ya, ne bileyim işte Fransa'ya baktığınızda tüketim alışkanlıkları çok tuhaf. Yani geçmişten farklı. Kullanmayacağı şeyleri insanlar alıyorlar. Evlerde kullanılmamış eşyalardan stoklar yapılıyor. Yani bir yerden bir yere taşınacağınız zaman en basit bir taşınma işleminde bile yani 3 yıldır, 5 yıldır kullanmadığınız ama oraya koyduğunuz bir eşya mutlaka buluyorsunuz. Bir değil. Neredeyse bir pick-up'ın arkasını dolduracak kadar eşya var. İnsanlar açgözlü yaşıyorlar. İnsanlar tamamen mutluluğu tüketimde arayarak yaşıyorlar. Aşırı bir tüketim var. Enerji tüketimi vesaire vesaire. Yani sorun dünya kaynaklarında değil. İşin açıkçası şu anki tüketim şeklini göre bile bu dünya herkesi beslemeye yeter. 8 milyarı da besler, 18 milyarı da besler. O kadar kaynak var. Sürekli olarak kaynak bulunuyor zaten. Hani biraz önce dedim ya 1960'lı yıllarda işte 5 milyar olduğunda dünya 10 milyar olduğunda işte dünya insanları besleyemeyecek, o gıda bulunamayacak diyen kişiler nasıl yanıldılar? Çok yanıldılar. Aynı şekilde o yıllarda 1960'lı yıllarda şunu söylüyorlardı. Diyorlardı ki 1980'e geldiğimizde dünyada petrol kalmayacak. 2000 yılına geldiğinde dünyada petrol bulunamayacak. Böyle bu tarihler, tahminler böyle yaklaştıkça ilerletildi. Ama bugün geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. Yani görülebilir bir tarihte petrolün biteceğini söylemek kolay değil. Neden? Çünkü her gün yeni bir kaynak bulunuyor. Mevcut kaynakların eskiden tahmin edilmiş olan rezervleri büyüyor, genişliyor. Yani şunu demek istemiyorum. Elbette petrol bitebilir, gaz da bitebilir. Dünyayı hor kullanırsanız, dengesiz kullanırsanız gıda yetmeyebilir, kıtlık olabilir. Aslında bu bir yetmemek değil. Kıtlık kötü yönetimle ilgili bir durum. Kötü yönetimle ilgili bir durum. Paylaşmayı bilmemekle ilgili bir durum. Yani Afrika ülkelerine baktığınız zaman kıtlığın nedeni gıdanın yetmemesi değil ki. Afrika dünyanın en verimli kıtalarından bir tanesi. Birçok tahmine göre insanlığın başladığı yer. Yani ormanları, nehirleri, inanılmaz verimli topraklar. Yerin altına baktığınız zaman Afrika'daki madenler bütün dünyayı besliyor. Yani Nijer'de çıkan uranyumu düşünün ya. Güney Afrika'da çıkan altını düşünün. İnanılmaz bir zenginliğin üzerindeler. Peki bu insanlar neden aç? Neden buğday yetiştiremiyorlar? Neden o devasa nehirlerle toprakları sulayamıyorlar? Bir tek nedeni var. Hadi 2 diyelim. En önemlisi kötü yönetim. Kötü yönetim, kötü yönetim. Ülkelerini güzel yönetemedikleri için, güzel organize olamadıkları için o kaynakları kullanamıyorlar. Tabii bir de sömürgeciliği, dünyanın güçlü ülkelerinin bu topraklardaki zenginliği çalıp götürmesini eklememiz gerekiyor. Yani Afrika'daki insanlar gelip Almanya'nın kapısına dayanıyorsa, İtalya'nın kapısına, İngiltere'nin kapısına dayanıyorsa biraz da bu yani kendilerine yapılanın intikamı gibi oluyor. Madenleri çalınan bu insanlar,
işte Nijerliler, uranyumu alınmış, elinden bitmiş, hiçbir şey kalmamış. Adamın elindeki bütün madenler gitmiş ama kendisi dünyanın en fakir ülkesi. Ve bu adamlar Paris'e gitmek istiyor. Paris'e geldiği zaman ne diyor? Sorun deniyor. Sorun değil. Evet, nereden nereye geldik? Biraz böyle bugün dağınık anlatıyormuşum gibi gelebilir size ama bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Göçün nedeni ile batıdaki göç sorunu arasında böyle biraz yumurta tavuk ilişkisine benzer bir ilişki var. Peki Avrupa'nın en büyük sorunu ne sorusuna yeniden dönelim veya Batı'nın en büyük sorunu ne? Hatta dünyanın en büyük sorunu ne? Bana sorarsanız doğurganlık oranındaki azalma, genç nüfusun küçülmesi, nüfusun yaşlanması. Ya bugün Almanya'nın nüfusu çok ciddi bir şekilde geriye doğru gitmiyorsa bunun en önemli nedeni göç. Yoksa Almanlar daha az çocuk yapıyorlar ve nüfus gittikçe yaşlanıyor. Ve bunun da çok büyük yani felaket düzeyinde olumsuz etkileri var o toplumlara. Birinci etki, en önemli etkisi yaşlanan nüfusa kim bakacak? Kim bakacak deyince yani bakımından bahsetmiyorum. Onların maaşını kim verecek? Emeklilerin maaşını çalışanlar ödüyor biliyorsunuz. Çalışıyorsunuz, sizden para kesiliyor. Emekli olduğunuzda da o paralarla size maaş ödeniyor. Yani gençler yaşlıların maaşını ödemiş oluyor. Peki genç nüfus azalırken ihtiyar nüfus büyürse ve yaşlıların mesela geçmişte 75 yaşında büyük çoğunluğu vefat eden o yaşlılar şimdi 85 yaşında ölüyor. Bu 86'ya, 90'a gidiyor, 100'e gidiyor. Sürekli her ay birilerinin maaş ödemesi gerekiyor. O maaşı ödeyebilecek mi? Ödeyemiyor. Yani sigorta sistemleri çökme noktasına geliyor. İşte bu nedenle Fransa bu yıl bir sürü gösteriye rağmen, sokak ayaklanmalarına rağmen ne yaptı? Emeklilik yaşını artırmak zorunda kaldı. Ki emeklilik maaşını geç başlatabilsin. Çünkü genç nüfus mevcut yaşlı nüfusu beslemekte, onların maaşlarını ödemekte yetersiz kalıyor. Yaşlanan nüfusun bir diğer sorunu, ikinci bir sorunu ekonomi büyüyemiyor. Yani düşünün bir kafe açılacak. Yani bir şehirde, bir sokakta böyle şık bir yer var. Orada birileri kafe açacak. Bu kafeyi kim açar? Genellikle genç insanlar açar. Genç insanlar açar. Yani girişimcilik onlarda biraz daha fazladır. Yaşlılığın tecrübesi vardır. Sermayesi de vardır. Ama gençlikteki o girişim duygusu ve yetenekleri ihtiyarladıkça körelmeye başlar. İkincisi diyelim ki siz bir yaşlı olarak, orta yaşlı olarak kafeyi açtınız. Orada kim çalışacak? Kim garson olacak? Kahveyi kim hazırlayacak? Efendim yanına pastayı, ne bileyim böreği kim açacak? İşte onları da yapacak olan insanlar nitelikli, yetenekli, genç insanlar. Sizin nüfusunuz yaşlanıyor ise, büyük bir kısmı emekli ise kafenizde çalıştıracak adam bulamazsınız. Kafede çalıştıracak adam bulamazsınız. Bugün İngiliz ekonomisinin, bugün Alman ekonomisinin en büyük, yani çare bulunması gereken sorunlarının başında bu geliyor. Bu ülkeler gelişemiyor. Yani kapasiteleri oranında gelişemiyor. Bakın yanlış anlamayın. Böyle yorumlara bazen böyle bir cümleyi seçip ona cevap veren arkadaşlarımız oluyor. Olabilir yani yanlış anlamalar ama belki ben anlatamıyorum. Biraz açayım bunu. Almanya büyümüyor demiyorum. İngiltere büyümüyor demiyorum. Gerçi bu yıl yani stagflasyon gibi bir durum ortaya çıkıyor da yani durgunluk yani büyümenin durması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Elbette bu ülkeler zengin ülkeler. Ama bu ülkelerin genç nüfusu olsaydı, %1 daha fazla genç nüfusu olsaydı, %2, %3, %10 ne bileyim genç nüfusu olsaydı yıllık büyüme hızı inanılmaz derecede fırlar idi, ileriye giderdi. Bunu onlar da farkında. Gençlerin olmayışı, yani çalışılacak iş var. Adamın kafesi var, tutmuş, lokanta açmış, çok güzel iş yapıyor. Ve diyor ki hemen karşı diyor sokakta, karşı caddede bir tane daha açayım. İkincisini açacak, aşçı bulamıyor.
İkincisini açacak, muhasebeci bulamıyor, garson bulamıyor. Veyahut da 3 tane şubesi var, dördüncüyü, beşinciyi açmak istiyor, eleman bulamıyor. İşte bu nedenle ekonomiler büyüyemiyor. İngiliz ekonomisinde 1 milyona yakın böyle açık olduğu tahmin ediliyor. Yani bunları ölçmek de kolay değil. Tahmin ediliyor. Tabii göçmenler geliyor. Ne bileyim Türkiye gibi, Pakistan gibi, ne bileyim Afrika ülkeleri gibi, Mısır gibi çeşitli yerlerden giden insanlar var ama bunların da önemli bir kısmı bu işleri yapacak kalifiye düzeyde değil. Her şeyden önce Almancayı bilmiyorlar. Almanya'nın en büyük sorunu bu. Yani İngiltere'den Almanya'yı ayırt eden en büyük sorun bu. Fransa'dan da ayırt eden sorun bu. Çünkü Fransa'ya gidenler genelde Fransızca biliyorlar. Afrika'dan, çünkü eski Afrika sömürgesi oldukları için Fransızca konuşuyorlar. İngiltere ise dünya dili İngilizce olmasından dolayı yeni gelenler İngilizce konuşuyor. Ama Almanya'nın bir Almanca sorunu var. O nedenle hatta bazıları diyor ki iş yerlerini acaba konuşma dilini, iş yeri dilini İngilizceye mi çevirsek diye ciddi ciddi bunu tartışıyorlar. İki sorundan bahsettik. Bir, sigorta sistemini çalıştıramıyorsunuz, döndüremiyorsunuz yaşlandıkça, doğurganlık düştükçe. İkincisi, potansiyeliniz kadar büyüyemiyorsunuz. Ve durağanlaşıyor ekonomi. Küçülmeye başlıyor hatta. Üçüncü bir risk ise belki bunlardan çok daha önemli. İnovasyon. Yaratıcılık dediğimiz creativity, inovasyon özelliği, girişimcilik. Bu özellikler gençlerde var. Yani çocuklar, gençler ve gençlerden orta yaşlılar, burada birçok inovatif özellikler ortaya çıkıyor. Yaşlanan bir toplum, yavaşlayan bir toplum demek. Yavaşlama sadece elde, kolda, ayakta olmuyor. Düşüncelerde de oluyor. Yani baktığınızda Alman toplumuna mesela 1920'lerdeki, 1890'lardaki, ne bileyim işte geçmişteki 1950'lerdeki kıvraklığını kaybetmeye başladığını görüyorsunuz. Kıvraklığını kaybediyor. Yani Avrupa şehirlerine gittiğimde hep hissettiğim duygudur bu. Yani trafiğe çıktığınızda Türkiye'de bir kaotik ortam var. Bunu kabul ediyorum. Yani inanılmaz bir yani dışarıdan bakanların anlayamayacağı bir düzen var. Çok hareketli. Ama Avrupa ülkelerine gittiğinizde de ya inanılmaz bir şekilde bir yavaşlık söz konusu. Yani trafik derken sadece araba trafiği değil, insan trafiği de böyle. Pratik çözümlerden uzak, verimliliği arttırıcı shortcutlardan, kolay kısa yollardan uzak bir toplum görüyoruz. Evet, Türkiye'deki gibi hani birazcık uyanıklık diyelim, şark uyanıklığına kaçan bazı uygulamalar da var Türkiye'de. Ama bir dinamizm hala mevcut. İşte Almanya bu dinamizmini kaybediyor. Fransa bu dinamizmini kaybediyor. İngiltere, İtalya bu dinamizmini kaybediyor. Yani büyük bir huzur evine dönmeye başlıyor. Kurallı, her şey yerli yerinde ama yavaşlayan, ama erozyona uğrayan ve bozulmaya başlayan. İşte sağlık sistemine baktığınız zaman hem İngiltere hem Almanya örneği için bunu söyleyebilirim. Geçmişin mükemmel örnekleri bugün geldiğimiz noktada çok kötü örneklere dönmeye başladı. Yani hastaneye yatırıldığınız zaman sizin için 3 tane 4 tane personel ayrılıyor. Müthiş bir lüks var ama evinize ambulans çağırdığınızda bu ambulans 1 saatte gelmeyebiliyor. Veya hastaneye gidiyorsunuz, yatacak yer yok. Acile gidiyorsunuz, 4 saat 5 saat beklemeniz gerekebiliyor. Bunlar hem yaşadım hem de yani benim yaşadığım dönemden sonra çok daha kötü noktalara geldi. Neden? Sistem yenilenemiyor. Dinamizmini kaybetti. Doğurganlıkta çok ciddi bir ne diyelim noktaya doğru Avrupa gidiyor. Birkaç rakam vereyim. Onunla bağlayayım isterseniz. Bugün biraz uzun oldu bu programımız. Bu rakamları vereyim. Çok düşündürücü rakamlar göreceksiniz. Normalde kadın başına 2,1 olması gerekiyor doğurganlık oranının. Yani bir toplumda 2,1 oranında çocuk doğuyor ise o toplum nüfusu artar.
Çok artmaz. Az artar ama artar. Yani bir tane kadın için, bir tane erkek için 0,1 de nüfusun artması için. Avrupa Birliği bölgesinde bu oran 1,5, 1,5. Yani Avrupa Birliği'nde şu anda göçmenlere rağmen, onların katkılarına rağmen nüfus azalması söz konusu. Artması değil, azalması söz konusu. İngiltere'de, Almanya'da, Belçika'da kadın başına doğurganlık oranı 1,6, Danimarka'da 1,7. Ama Yunanistan'da 1,4, İtalya'da 1,3, İspanya'da ise 1,2 civarında. Dikkat ederseniz Akdeniz ülkelerinde bu oran çok daha düşük. Ama diğer taraftan mesela Fransa'da 1,8, İngiltere'de 1,6. Neden? Çünkü bu ülkeler göç alıyor. Yunanistan, İspanya ve İtalya o düzeyde göç almadığı için bu ülkelerde doğurganlık oranı zaten düşük kalıyor. Yani gidişat öyle bir noktaya geldi ki görünüşe göre doğurganlık oranı 1'in dahi altına yakında Avrupa'da düşecek. Sadece Avrupa'da değil, Rusya'da da aynı şekilde doğurganlık oranlarında çok ciddi düşmeler söz konusu. Amerika'da da böyle, Güney Kore'de de böyle, Japonya'da da böyle. Hepsinde nüfusta bir azalma, erime baskısı var. Bunlarla ilgili işte Rusya'nın nüfus sorunu, Rusya ölüyor mu diye bir makale yazmıştım. Benim blogspot'umu ziyaret ederseniz hem Amerika için hem Rusya için, Güney Kore için bu yazmış olduğum yazılardan daha fazla malumat, bilgi alabilirsiniz. Yani Avrupa, Amerika, Rusya, Güney Kore, Japonya tamamında nüfuslarda bir erime söz konusu. Şu anda nüfus azalması büyük bir kısmında görülmüyor gibi görünebilir. Bunun nedeni yaşlanma, ömrün uzaması, ortalama ömrün uzaması. İkincisi de bazı ülkelerde yaşanan göç. Güney Kore örneğine baktığınızda doğurganlık oranı 0,5'e düşmüş durumda. Seul için söylüyorum. Güney Kore'nin başkentinde 0,5'e düşmüş durumda. Yani dünyamız insansız bir dünya haline doğru ilerliyor. Benim görebildiğim budur. Yani dünyanın nüfusu 20 milyar olacak, 30 milyar olacak. Dünya bunu nasıl kaldıracak? Kaldıracak mı, kaldıramayacak mı? Ya bu gıda yetmeyecek, çevre yetmeyecek, mahvolacağız falan. Bunlara gerek yok. Bu kaygılara gerek yok. Dünyayı kirleten zaten daha fazla insan değil. Doyurulamayan hırs. Yani hırstaki açlık. Yani bir adam bütün dünyayı kirletmeye yeter de artar bile. 8 milyar insan ise dengeli bir paylaşımla, böyle düzgün bir dağılımla mevcut kaynakları doya doya kullanabilir. Herkes de mutlu olabilir. Onda sorun yok. Ama gidişat söylediğim gibi insan sayısında bir azalma söz konusu. Bu erime her geçen yıl daha fazla hissedilecek ve görünüşe göre 10-15 yıl içerisinde Afrika'da da çok net bir düşme görülecek ve belki de dünyanın geri kalanı bu Afrika'daki Nijerya gibi ülkelerden insan transfer etme çabası içerisine girecekler. İnsan transfer etme çabası içerisinde yani girecekler. Hatta bugün bile neden bunu yapmadıkları ben anlamıyorum. Yani Almanya'nın, Fransa'nın kendisine kaçak göçmenlerin gelmesini beklemek yerine meselenin kaynağında bu sorunu çözmeye çalışması gerekmez mi? Gidiyorlar otoriter liderlere, otoriteryan gayri demokratik hükümetlere paralar vererek sınırları kapatmaya çalışıyorlar. Oysa ki o ülkelerde ekonomiyi düzeltecek adımlar atsalar bir kere kendilerine gelecek insan sayısı azalacak. İkincisi o ülkelerde eğitim kalitesine yatırım yapsalar, mesela Alman lisesi açsa, 10 tane Alman lisesi açsa Nijer'de. Kendisine gelecek insanlar Almanca bilerek gelecek. Yani iş yerindeki dili İngilizceye çevirmekten daha kolay değil mi? Bunlar sanıldığı kadar çok büyük paralar gerektirmiyor. Sadece bir mentalite sorunu var. Batı Afrika'ya, Asya'ya bu mentaliteyle hiç bakmadı. Yani bir yerde savaş çıkarıyorlar. O savaştan kaçanlar kendilerine geldiği zaman da sorun oluyor. Oysa ki oradaki sorunu çözseler, hem barışı tesis etseler hem gelişmeye katkı vermiş olsalar oradaki insanlar kendi eriyen nüfuslarına
son derece liyakatlı ve donanımlı bir şekilde gelecekler ve katkı verecekler. Evet, konu uzadı, biraz da dağıldı farkındayım. Buradan en az 10 tane video çıkardı, 10 tane kayıt çıkardı. Evet, sabrınıza teşekkür ediyorum. Bugün biraz uzattık. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek ümidiyle herkese sevgiler, selamlar.